Havlon Teknesi'nden merhabalar herkese. Yelkenli teknelerde teknenin direğine tırmanmak, direğine çıkmak her zaman için maliyetli ve riskli bir iş olmuştur. Ben de teknemi ilk aldığım zaman en çok aklım kurcalayan soru tekne direğine nasıl tırmanacağımdı. Çünkü yeri geldiğinde kendi teknenizin direğine tırmanabilmeniz gerekiyor. Her zaman için direğe çıkaracak birini bulamayabilirsiniz veya bu çok maliyetli olabilir. Ve direğin üzerinde mutlaka yapmanız gereken acil bir iş olabilir. Bu yüzden direğe nasıl çıkabileceğime dair bazı araştırmalar yaptım. Farklı yöntemler var direğe tırmanmakta kullanılan. Bunun en basit bilineni şöyle bir bosun oturağınız olacak öncelikle. Bunu bir kişi kuşanacak ve diğer bir kişi de direğin tepesinden gelen bir mandar halatı yardımıyla kuşanmış olan kişiyi direğe basacak. Bunun için tabii ki ikinci bir kişi gerekiyor. Ben her zaman düşündüğüm, yalnız olduğum zaman bu işi nasıl yapabileceğim. Ama tabii ki burada bir parantez açalım. Mutlaka emniyet için imkan varsa yanınızda birilerinin olması her zaman tercih sebebidir. Emniyet açısından. Ama benim istediğim direğe kendi başıma tırmanabilmekti. Bunun için bazı hazır aparatlar satılıyor. Bosun oturağına kuşandıktan sonra direkt olarak halata tırmanmanızı sağlayan bazı dağcıların da kullandığı aparatlar var. Metal veya alüminyum alaşımdan yapılmış aparatlar var. Bunlar sayesinde halata tırmanabiliyorsunuz ama uzun vadede halatı kıstırarak halata tırmandığınız için halatta yıpranmalara sebebiyet verebiliyor. Bana en mantıklı ve ucuz gelen yöntem ve kolay, aparatları kolay yapılabilir olan yöntem Pursik bağı yoluyla halata tırmanmak. Direğe değil de direkt halatın üzerine tırmanmak. Benim de teknemde balançina halatı var. Direğin tepesine kadar çıkan, direğin tepesinden gelen direkt sarma yelkenli olduğu için tek bir halatım var. Balançina halatına tırmanmak için ben de bir aparat yapmaya karar verdim. Bu aparat için de şunlar gerekli. Öncelikle bir bosun oturağımız olacak. Bunu söylemiştik zaten. Bosun oturağının göğüs bölümünde bir metal parça vardı. Ben ilave olarak buraya sağlam bir karabina aldım. Dağcılıkta kullanılan bir karabina aldım. Bu karabinadan tırmanacağınız halata pursik bağı yapmak için, göğüsten bağlanmak için bir halat, loop şeklinde bu iki halat ucuca bağlamak için yani düğüm yine kullandım. Herhangi başka bir şey yok, sadece bir düğüm. Bundan iki tane olacak. Bir tanesi göğüse, bir diğeri de ayaklarınızı koyacağınız ilave bir aparata gidecek bir loop olacak. Şurada kendim yaptım. Bu ayaklarımı basacak olduğum, artık ismini bir isim de koyamadım. Bir trapez diyebilirsiniz buna. Şöyle, şurada bir alüminyum boru var. Alüminyum borunun içerisinden bir halat geçirdim, bir loop yaptım. Bu halatı yine düğümle birleştirdim. Ucunda da karabina var. Ve bu borunun, halatın geçtiği yerlerde alüminyum borunun halatı kesmemesi için de plastik kapaklar koydum ve bunu duct tape ile sardım. Ardından da ayağımın alüminyum boru içerisinde kaymaması için direkt tepesinde bir takım manevralar yaparken ince ip sardım. Gördüğünüz gibi kırmızı renkli bir ip sardım. Ardından da üzerine şöyle bir şey koydum. Ayaklarımı geçirmek için yer yaptım. Ayaklarım bunun içinden geçtiği zaman sıkışarak duruyor. Tabandan da kaymadığı için stabil bir trapez sistemi oluşmuş oluyor. Az önce söylediğim ikinci loop da buradan geçiyor ve yine bosun oturağına bağlanıyor. Önce pursik bağını nasıl attığımızı göstereyim. Sonra da kabaca sistem nasıl çalışıyor onu izah edeyim. Burada gördüğünüz gibi bir tane önceden yaptığım bir pursik bağı var. Yapıldıktan sonraki görüntüsü bu şekilde. Bunun esprisi şu: yük altında asıldığınız zaman halat üzerinde hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Ama biraz gevşettiğiniz zaman halat üzerinde pozisyonunu, yerini değiştirebiliyorsunuz. Hemen bir tane nasıl yapıldığına bakalım.
Şuradan lupu, şunun halat olduğunu varsayıyorum. Buradan geçirdik alttan. Şu şekilde aldık. Ve şu gördüğünüz tekli olmuş oldu. Ama halatta emniyeti arttırmak için bunu ikili veya üçlü yapmak gerekiyor. O yüzden ortasını açtım. Bir tane daha yaptım. Ve hatta bir tane daha, üçüncüyü de geçirdim. Şuradaki gördüğünüz halatların düzenli olması gerekiyor. Birbirinin üzerinden geçmemiş olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir sistem oldu. Şöyle simüle etmek gerekirse tam olarak direğe tırmanırken, daha doğrusu halata tırmanırken nasıl olduğunu. Bu alttaki halatın ucuna bu yaptığımız trapez, bu trapez takılıyor. Şunu yukarı alalım. Ve bu trapeze ayaklarımızı basarak başlıyoruz. Ayağımızı buna basıyoruz. Daha sonra diğer üst taraftaki halatı da göğsümüze bağlıyoruz. Göğüs bağlantısına bosun oturağının. Ayaklarımızı bastıktan sonra ve bu halat sıkıştıktan sonra göğüs bağlantısını yukarıya itiyoruz gevşeterek halat üzerinde. Ardından alttaki bağlantı üzerinde ayağa kalkıyoruz ve ağırlığımızı yukarıya doğru ittiğimiz halata veriyoruz. Ayaklarımızı kendimize çektikten sonra da diğer halatı yukarı alıyoruz. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Yani bir halatı boşla, yukarı it, alttakine bas. Daha sonra diğerini boşla, diğerini sık, yukarı it. Bu şekilde biraz zaman da alsa halata tırmanmak mümkün oluyor. Şimdi de küçük bir demonstrasyon yapalım. Öncelikle pursik bağlarımız hazır, 2 tane. Alttakine trapezi bağladık. Ve trapezi ayaklarımızdan geçiriyoruz. Yükümüzü verdik. Ardından da üsttekine de bosun oturağının göğüs bölümüne bağlantıyı yapıyoruz. Karabinaları sıktık. Yükümüz trapezde, göğüs bağını yukarıya ittik gevşetip. Ardından oturağa oturduk. Ayaklarımızı gevşettik. Karnımıza çektik ayaklarımızı. Ve trapezin pursik bağını gevşeterek yukarıya ittik. Tekrar ayağa kalktık. Göğüs bağını yukarı ittik. Oturduk. Trapezin bağını yukarıya ittik. Ve bu şekilde yaparak yukarıya doğru tırmanabiliyoruz. Şimdi de geriye aşağıya inişi yapıyoruz. Göğüs bağına ağırlığı verdik oturarak. Boşta kalan trapezin bağını aşağıya ittik. Tekrar oturduk. Ağırlık göğüs bağında ve trapeze bağlı olan bağı aşağıya ittik. Bu şekilde de çıktığımız gibi geriye inebiliyoruz. Demonstrasyonu tamamladıktan sonra şimdi gerçek tırmanışı yapabiliriz. Öncelikle trapezin pursik bağını yapıyorum. Trapezi karabineyle bağlıyoruz. Bu da emniyet halatımız. Balon mandalarının halatına bağlıyorum bunu. Bu da yine göğüs karabinasına takılacak. Ve son olarak da ana göğüs bağını yaptım.
Bunu da göğüsteki karabinaya bağladım. Trapezi ayağımıza geçirerek tırmanışa başlıyoruz.